Herkese selamlar kıymetli dostlar. Beşiktaş Muhammed Salah transferinde mutlu sona çok yaklaştı ve şimdiden Avrupa'da gündem oldu. Fransa'da L'Equipe gazetesinde Salah ve Beşiktaş'la ilgili çok çarpıcı bir yazı kaleme alındı. Bu yazıyı değerlendireceğiz ve sonrasında Salah'la Beşiktaş arasında geçen diyaloğun detayları da ortaya çıkmış. Bu detayları anlatacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Hazırsanız başlayalım. Evet, öncelikle şunu belirteyim. L'Equipe gazetesi Fransa'nın en büyük spor gazetesi ve şöyle bir başlık atmışlar transfer haberlerin sayfasında. Muhammed Salah'ın Beşiktaş'a transferi Türk futbol tarihine geçecek bir hamle olabilir. Bugüne kadar gelmiş geçmiş en kariyerli futbolcu olabilir başlığını atmışlar. Neler yazmışlar bir bakalım. Beşiktaş taraftarı cumartesi akşamı İstanbul'daki stadyumun merdivenlerinde otururken açıklamayı bekliyoruz diye haykırıyor. Boğaz'a doğru bakan genç adam serbest oyuncu olan ve Türk takımına katılmaya yakın olan Muhammed Salah, bu arada 34 yaşında olduğunu belirtmişler. Muhammed Salah hakkındaki haberleri kontrol ettiği cep telefonunu gösteriyor ve yerel basına göre 12 milyon euro artı bonuslar değerinde yenilenebilir bir yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varıldı. Şöyle bir şey, L'Equipe gazetesi Türkiye'den birçok gazeteciyle diyaloğa girmiş. Bunlarla röportaj yapmışlar ve o röportajları Fransa basınında kaleme almışlar. Şimdi Beşiktaş uzmanı ve Bir Gün gazetecisi Eren Tutel ile konuşmuşlar. Bu transferin kulüp tarihinin, hatta Türkiye şampiyonası tarihinin en büyük transferi olacağını söylemek kolay. Böylesine sportif kaliteyi, küresel tanınırlığı ve ticari gücü bir araya getiren bir başka transfer göremiyorum demiş. Tabii ki bunların hepsi L'Equipe gazetesinde yayınlandığı gibi manşetten de servis edildi. Onu da söyleyeyim. Stadyum dışında karşılaşan bir diğer taraftar da şunları söylemiş diyor. Mısırlı oyuncunun olası transferi kulüp efsanesi Quaresma'nın 2015'te 2019 yılları arasındaki o dönem ve Osimhen'in şu anda Galatasaray'da aktif olarak futbol oynayan önüne koyuyor diyor bu transfer. Çünkü daha etkileyici bir kariyer geçmişine sahip 3 kez Premier Lig şampiyonu ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Salah Türkiye'ye birçok kupayla gelecek. Türk transfer haberlerine hakim Fanatik gazetesinden Caner İşbeğendiren, ki benim çok yakından tanıdığım, çok kıymetli bir dostum, transferin hala görüşme aşamasında olduğunu vurgulayarak ayrıca ülkesinde en popüler figür bir nevi Mısır elçisi diye ekliyor ve L'Equipe gazetesi işte Bir Gün'den Eren Tutel ile Fanatik gazetesinden Caner İşbeğendiren'in bu açıklamalarını manşetlerine taşıyor. Bunları birer birer aramışlar. Şimdi buraları da L'Equipe gazetesinin kendi yazdıkları. Diyor ki kulüp düşüşte ve onun transferi diğer büyük isimleri cezbedebilir. İstanbul'da heyecan çok büyük. İnternette yayınlanan bir videoda genel anesteziden yeni uyanmış bir taraftar görünüyor. Hemen Salah'ın sözleşmeyi imzalayıp imzalamadığı sorulduğu görülüyor. Böyle videoları anlatmışlar. 2021'deki şampiyonluktan bu yana kulüp rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin çok gerisine düştü. Geçen sezonu 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'un da gerisinde kalınca taraftarın morali düştü demişler. Bu trendi tersine çevirmek için ablemi kartal olan Beşiktaş, Arsenal'dan 18 milyon euro karşılığında transfer ettiği Leonardo Trossard'ı hedef almış durumda. Yani şöyle demek istiyorlar, hedef almış derken Trossard'ın üzerine çıkacak bir transfer. Geçtiğimiz Perşembe günü son Premier Lig şampiyonu olan 31 yaşındaki Belçikalı oyuncu 20 bin taraftara tanıtıldı ve tribünler Mısırlı efsanenin adını haykırdı, Muhammed Salah. Eren Tutel de şöyle bir analiz yaptı diyor. Bu transfer diğer büyük isimleri cezbedebilir. Beşiktaş'ın onun etrafında dengeli bir takım kurması gerekiyor. Bu da son yıllarda eksikliğini hissettiren bir şey Beşiktaş'la ilgili diyor. L'Equipe gazetesi gibi birçok gazete Türkiye'den birçok gazeteciyle iletişime geçiyorlar, röportaj yapıyorlar ve yer veriyorlar. Bu gerçekten çok önemli. Çünkü Türk medyasında çalışan gazeteciler Avrupa'daki gazetecilere daha efektifler, daha içli dışlılar kulüplerle ve bilgileri çok net alıyorlar. Bakın
Türkiye'deki herhangi bir gazetede, herhangi bir spor gazetesinde bir editörün yaptığı işi Avrupa'da yapan Fabrizio Romano Avrupa'nın en ünlü spor gazetecisi. Yani öyle düşünün ama Türkiye'de Fabrizio'nun yaptığı şey çok normal. Herkes yapıyor. O yüzden Türkiye'den çok bilgi alıyor Avrupalı gazeteciler. Şimdi Salah ile Beşiktaş Teknik Direktörü arasındaki görüşmenin detayları ortaya çıktı demiştik. Açılış konuşmamda söylemiştim. Şimdi de o habere geçiyoruz. Gol gazetesi bu haberi yapmış. Bakalım ne yazmışlar. Mısır milli takımının kaptanı ve Türk ekibi Beşiktaş'ın yaz transfer dönemindeki başlıca hedeflerinden biri olan Muhammed Salah'ın geleceğiyle ilgili sürpriz gelişmeler devam ediyor. Siyah beyazlı kulübün yönetimine yakın temaslarını sürdüren Mısırlı yıldız futbolcunun takımın teknik direktörü Vincenzo Italiano ile yaptığı görüşmede kulüple ilgili sorunlarını daha çok sorularını yöneltti. Yani kafasındaki sorunlar ve kendi sorularını yönettiği ortaya çıktı. Salah İtalyan teknik direktörle yaptığı görüşmede yeni sezon planlarını ayrıntılı bir biçimde sordu. Tecrübeli kanat oyuncusunun kadronun oluşumu, önümüzdeki dönemde planlanan transferler ve takımın yerel ve kıtasal düzeydeki sportif hedefleri hakkında kapsamlı bir bilgi aldığı belirtildi. Yani bunu istemiş ve Vincenzo Italiano da Beşiktaş'ın şu anki durumu ve hedeflerini açıklamış. Ayrıca özellikle şu soruları yöneltti. Takımda kimler olacak? Ben kimlerle oynayacağım? Mısırlı yıldızın hücum hattında birlikte oynayacağı isimler takımın benimsediği oyun felsefesini ve Beşiktaş'ın Avrupa kupalarıyla ilgili hedeflerini öğrenmek istediği vurgulandı. Salah'ın mevcut oyuncuların seviyesine, ayrıca planlanan yeni transferlerin kalitesine ve kulübün kupa kazanma hırsına büyük önem verdiği belirtildi ki Beşiktaş'la ilgili işte tam olarak da sıkıntı bu aslında. Yani bir hedefle başlıyorlar. En azından 4 yıldır Beşiktaş'ta böyle bir durum söz konusu. Bir hedefle başlıyorlar. Avrupa'da iyi bir yer. İşte ligde şampiyonluk hedefi, tabii ki Beşiktaş şampiyonluktan aşağı bir hedefi olamaz. Ama daha ligin 3. haftası Beşiktaş her şeye havlu atıyor. Yani lige havlu atıyor. Avrupa liglerine havlu atıyor ve en fazla işte Şubat ayında da Ziraat Türkiye Kupası'na havlu atan bir Beşiktaş görüyoruz ki 2 sene önce tam tersiyle ellerinde bir Ziraat Türkiye Kupası vardı ve o zaman oyuncular sımsıkı ona sarılmıştı. Onu da Fenerbahçe'nin elinden aldılar. İsmail Kartal'ın ilk döneminden bahsediyorum Fenerbahçe'deki. O dönem Beşiktaş Türkiye Kupası'nı kazanmıştı ama iyi bir oyun ortaya koyamıyordu. Her zaman sorunlar vardı. Ki geçtiğimiz yılda da benzer bir süreç oldu. Beşiktaş yönetimi ise 34 yaşındaki hücum oyuncusuna güçlü ve rekabetçi bir kadro vaadinde bulunarak ikna sürecini hızlandırmaya çalışıyor. Gol gazetesi şöyle demiş: İki taraf arasındaki müzakerelerin olumlu ilerlediği, yönetimin kadroyu güçlendirme çabalarını sürdürdüğünü ve Salah'ın da gelişmeleri yakından takip ettiği aktarıyor. Zaten Fabrizio Romano ile ilgili bir şey vardı, haber vardı. O da Team Talk'ta çıktı bu haber. Fabrizio Romano'nun haberi. Detayları verdi. 10 milyon artı 2 milyon euro. Bir de şey vardı onların içerisinde. Amerika ve Suudi Arabistan'dan teklifler var ama Salah Beşiktaş'ta daha çok ilgileniyor. Beşiktaş'taki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bunu Fabrizio Romano da söylemişti, benzer bir şeyi, ve Gol gazetesi de benzer bir yazıyı kaleme almış. Salah'la ilgili gelişmeler bu. Yani ben de yakın zamanda açıkçası belki de bu videoyu siz izlerken Muhammed Salah'ın transferinin de olduğu açıklanmış olacak, belki de bilemiyorum. Ama yakın zamanda açıklanacağını düşünüyorum ki dün Fenerbahçe maçındaydım. Biraz orada da işte spor basının doğayan isimleriyle konuşma fırsatım oldu. Süleyman Arat, Fenerbahçe'nin köklü muhabirlerinden, eski gazetecilerden, ödüllü gazetecilerden biridir kendisi. Süleyman Arat da benzer şeyi söyledi. Yani Muhammed Salah'ın işte maç günü, Midland maçı günü veya hemen ertesi günü açıklanma ihtimali çok yüksek. Yani dediğim gibi ben bu videoyu 23 Temmuz gece saat 1.30 civarı çekiyorum. Siz
Bunu öğle vakti ve akşamüstü izliyorsunuz. Doğal olarak bayağı bir zaman geçmiş oluyor. Onu da söyleyeyim. Tabii ki son dakika gibi veremiyoruz böyle videolarda. Hepinize çok teşekkür ediyorum kıymetli dostlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Ben Oğuzhan Poyrazoğlu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla.